Sayın hocam iyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Evet hocam geliyor. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ Merhaba. olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Sohbet ederek başlayabiliriz hocam. Arkadaşlar şu anda 17 kişi onu sormuştunuz. Evet. Katılımcı sayımız şu an 19 oldu. Devam edecektir. Şöyle saat 19'u 1-2 dakika geçe başlatırız eğer uygunsanız. Arka planda benim asistanım Berk var. Herhangi bir Merhaba sıkıntı Sayın Hocam. olduğunda Berk'e seslendiğimizde şu anda görüyorsunuz. Teşekkür ediyorum Berk. Rica ederim Sayın Hocam. Ne Bizlere de demek? yardımcı olacak. Teşekkürler. Tabii ki. Biz teşekkür ederiz. Hocam şöyle hem birbirimizi tanıyalım diye kendinizden bahsederek isterseniz başlayın. Kaç yılında fakülte mezuniyeti hocam, sayın hocam? Ben İstanbul Tıp Fakültesi Çapa'dan 94'te mezun oldum. Sonra tek tercihim olan dahiliyeye girdim Cerrahpaşa'da. Ondan sonra da genelde önce akademik olarak başladı hayatım. Bir miktar özelde çalıştım. Bir miktar yurt dışına gittim. Ağırlıklı olarak diyabette çalışma fırsatım oldu. Hüsrev Hatemi Tez hocam da onun da ilham kaynağı olduğunu söyleyebilirim belki. Aile hekim arkadaşlarla da çeşitli projeler yaptık. Hem yurt dışında hem yurt içinde. İnşallah sizlerle de güzel şeyler ortaya koyarız beraber. Evet inşallah hocam. Sesiniz kesildi hocam sizin. Bir telefon geldi, ona bir cevap vereyim, hemen dönüyorum hocam. Sesi o yüzden kestim. Bu arada 24 kişi olduk. Evet, kusura bakmayın hocam. Şu an 32 kişi olduk. Ben de 1996 hocam, Hacettepe İngilizce mezunuyum. Biraz şöyle bir yıl kadar pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra Ankara'da aile hekimliği ihtisasına başladım. Sonrasında uzman olduktan sonra hep Ordu ilinde görev aldım. Hep idareci olarak uzun yıllar görev aldım. 2015 yılında idarecilikten kendi isteğimle istifa ettim, akademisyen oldum ve işte 2012 idi akademisyenliğim başlangıcı. 2015'te doçent oldum. 2020 yılında da profesör olarak aynı bölümde Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı'nda görev yapmaktayım. Biraz da derneğimizden bahsedelim. İşte akademisyen olduktan sonra birçok kongrenin düzenleme kurulunda görev aldım. Sonrasında hani bu kongreleri Ordu'da düzenleyebilir miyiz diye bir düşünce olunca bir dernek kurduk. Tamamen eğitim derneğidir. Kotyora Aile Hekimliği Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği. E, Derneğimizin işte tüzüğünde de zaten bir gelir getirici faaliyet olmama kaydıyla eğitimleri düzenleyecektir bir şart var. Bir şirketimiz var. O şirket üzerinden mali açıdan ki prosedürleri tamamlıyoruz. Bu seneye kadar 3 tane uluslararası kongre düzenledik ama birçok toplantı düzenledik. Aktif olarak birçok eğitim düzenledik. 2025-2026 çok daha yoğun geçecek gibi görünüyor. Bu arada İbrahim Özdemir katıldı mı arkadaşlar? En azından telefon açacaktım, unuttum. Hem de Latife hocam şey olmuş oluyor değil mi? Yoklama da olmuş oluyor asistan aklıma gelince. Aynen hocam. Ben de alıyorum onu Bakın, yavaştan. bakın yakaladım, İbrahim Özdemir yok. Tamam. Tamam hocam. Sayın hocam akademisyen Yok hocam, arkadaşlarımız da burada mı? burada
İyi O zaman akşamlar hocam. Hocalarım merhabalar. merhabalar. İbrahim, o zaman ses ver. Seste mi sıkıntı var acaba? İbrahim Özdemir'den bahsediyoruz, değil mi? İbrahim Ee, Özdemir. Şu şeyle kardiyak amiloidozla ilgili tez aha. verdiğim İbrahim. Katılımda Mikrofonda Tamam. sorun varmış. Ben Hocam o ben yüzden buradaymış. açmaya çalışıyorum. Bir saniye. Hocam bu arada sayıyı söyleyip biraz katılsınlar diye böyle sohbeti şey yapıyorum. 51 kişi olduk. Samsun'dan da biraz önce Erdinç Hoca ile konuştuk. Samsun Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Erdinç Hocamızla sohbet ediyorduk. Ona da yolladım. Samsun'dan da katılım olacak. Elinize sağlık. Evet. İbrahim Özdemir, Buradayım mikrofonu... hocam. İbrahim, yarın öğlen arası Seçkin Hoca'ya uğraman gerekiyor. Müsaitsin değil mi? Müsaitim hocam, uğrarım. Tamam, Seçkin Hoca seni bekliyor. Tamam, mikrofonu kapatabilirsin o zaman. Anjiyo da olacak bu arada. Tamam Ee, hocam, ben yarın bulurum hocam kendisini. tamam, tamam İbrahim. Hocam isterseniz yavaş yavaş 19.04 ben öncelikle hocamızı tanıtarak sayın hocalarım, değerli asistan arkadaşlar ve hekim arkadaşlarım. Profesör Doktor Mehmet Akif Büyükbeşe hocamız Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı. Hocamız genelde diyabet üzerine çalışmaları ve aynı zamanda diyabet ve Ramazan International Alliance üyesi diye biliyorum. Kendisinden bu konuda da bahsedecektir muhakkak. Ve bu konuda da yapılmış çalışmaları var. Bizim de sık karşılaştığımız bir soru var. Aile hekimliği pratiğinde diyabet ve Ramazan yönetimi konusunda bizi bilgilendirecek ama hep sahada hastalarımız bize soruyor. Sahadaki sahu arkadaşlarımıza da muhakkak bu soru geliyordur. Hocam ben şeker hastasıyım. Oruç tutabilir miyim? Ya da nasıl tutabilirim? Hocam ben insülin kullanıyorum. Oruç tutabilir miyim? Gibi sorularla Ramazan öncesinde sık sık karşılaşıyoruz. Her aile hekimi sizlere hep bahsediyorum aynı zamanda bir eğiticidir. Ama bu konudaki çok spesifik bir konu olduğu için Sayın Hocamız bizi bilgilendirecek ve bu konuda donanımımız yeterli olunca hastalarımıza daha sağlıklı bilgi verebileceğiz diye düşünüyoruz. Sayın Hocamıza Ordu'dan selamlar ve saygılar sunuyorum. Akif Hocam söz sizde. Bizlerle beraber akşamın bu saatinde birlikte olduğunuz için öncelikle çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Teşekkürler hocam. Ben de Gaziantep'ten selamlar tüm meslektaşlarıma. Daha önce yurt dışından bazen Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen uluslararası firmalar soruyorlar. Diyabetle ilgili kime yatırım yapalım en çok diye. Endokrinologlara mı, dahiliyecilere mi, aile hekimlerine mi diye. Ben de aile hekimlerine diye cevap veriyorum. Çünkü diyabeti ilk karşılayan ve en çok takip eden grup. Bu konu aslında dünyanın da fark ettiği bir nokta. Zaman zaman endüstri tabii yanılabiliyor. Fakat diyabetle sahada en çok karşı karşıya kalan ve diyabetleri en yakinen takip eden grup. Şu anda dünyada bir karmaşa var diyabet tedavisinde. Birleşik Devletler'e dahil olmak üzere kılavuzlara göre tam olarak hastalar tedavi edilemiyorlar. Yani bu reçete bariyeri gerek aile hekimliğinde gerek iç hastalıklarında olsun. Endokrinde olmamasına rağmen hem dünyada yeterince endokrinolog yok hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi bu yeni çıkan ilaçlar çok emekler verildi. Harikulade kanıta dayalı olarak çıkan bu ilaçlar ilaç endüstrisinin tabii emeğinin karşılığı olan ücreti alabilmesi için fiyatlara yansıyor. Bu yansıma bilirsiniz Birleşik Devletler sosyal bir devlet değildir ve bu yan ödemelerde korkunç yüksek rakamlar çıkıyor. Hatta diyabet bir pre-existing condition olarak ele alındığı için sigorta şirketleri bu masrafları karşılamak istemiyorlar. Tabii co-pay'ler yüksek olunca da çoğu hasta aslında şu anda biraz mağdur durumda. A sınıf ülkeler yani G8 ülkeler dahil olmak üzere. Şimdi dünyanın her yerinde
gerek Müslümanların sıkça yaşadığı, gerekse ağırlıklı olduğu toplumlarda oruç tutmayabilecekken diyabetlerin oruç tutmaya başladıkları gözlemlendi. 2000'li yılların başında bir epidiyar çalışması yapıldı. 13 ülkenin dahil edildiği, Türkiye dahil olmak üzere epidemiyoloji çalışması en büyüklerinden birisidir ve başlangıçtır. Görüldü ki çoğunluğunu oluşturan tip 2 diyabetliler esas itibariyle %80 oranında oruç tutmaktadırlar. Fakat hastalara sen oruç tutma dediğiniz zaman hasta hem buna kızıyor, hem üzülüyor, hem Ramazan sonrasındaki takibini bile ihmal ediyor. Bu durumda hastalara nasıl yaklaşmamız gerektiği, onları nasıl eğitmemiz gerektiği, bu arada zannettiğimiz kadar da korkunç sonuçlar ortaya çıkıp çıkmadığının bilimsel anlamda dokümantasyonu planlandı uluslararası konsensusta. Her ne kadar diyabetin piri Amerika Birleşik Devletleri olsa da ve Amerika'da da yine artan bir Müslüman nüfus olsa da ve 2005 yılından beri Amerikalılar da bir takım yayınlar ele alsalar da Diabetes Care'da olduğu gibi Uluslararası Diyabet Federasyonu çok sayıda ülkedeki araştırmacı, akademisyeni göz önüne aldığı için ve çok sayıda ülke dahil edildiği için çok daha fazla fikir ve dokümantasyon olmaya başladı ve bugün bu işi Uluslararası Diyabet Federasyonu Diyabet Ramazan Alliance Group, topluluk grubu yönetmekte. Ve bununla ilişkili olarak da kılavuzlar yayınlanmaya başladı. Kılavuzlardan ilki 2016 yılında yayınlanmıştır. Fakat yeni ilaçların piyasaya girmesiyle ve bu ilaçlarla ilgili dokümantasyonlar, Medline bilgileri arttıkça kanıta dayalı tıp adına yeni sonuçlar ve bunların güncellenmesi ihtiyacı doğmuş. 2021 yılında, yani bundan 5 yıl sonra, 2016'dan 5 yıl kadar sonra yenisi gerçekleştirilmiştir. Şimdi biz uluslararası alanda bu kez Amerikan Diyabet Cemiyeti ayrı ayrı yazmayalım, birlikte karar verelim diye onların da dahil olduğu bu yılın sonuna doğru 3. kılavuzu hazırlıyoruz. Ancak ben size son kılavuzlardan bahsederken onlardaki ufak değişikliklerden de ayrıca söz etmeye çalışacağım. Şimdi Peygamber Efendimiz de aslında yemek yemekle ilgili bir hadisi var. Bunu ben hastalarımla da paylaşıyorum. O zaman bu başlangıç aslında onların bizi daha fazla dinlemelerine yol açıyor. Ademoğlu karnında daha kötü bir kap doldurmamıştır. Oysa ki Ademoğlu için belini doğrultacak kadar birkaç lokma yemesi yeterlidir. Şayet mutlaka yemesi gerekiyorsa o zaman midesinin 1/3'ünü yemek, 1/3'ünü su, 1/3'ünü de nefes için ayırsın şeklinde bir ifade var. Yani doymadan kalkmak ifadesi. Bu tabii Gaziantep'ten teorik olarak söylense de bizim ahali de bu şekilde kalkmıyoruz sofradan, onu da söyleyeyim. Yine Amerikan Diyabet Cemiyeti'nin bir ileri kursunda, zannediyorum San Diego'daki bir toplantıda tabii yemekler, networkler uzun sürüyor. Bir ara verilmişti. Sofralara, Amerikalıların tabaklarını biliyorsunuz. Her taraf doluydu. Yani boş bir alan kalmamıştı tabakta filan. Tabii bir de uğultulu bir ses var. Artık toplantıya yeniden geçilecekti. Hatip şöyle bir şey yaptı. Eliyle mikrofona vurarak, artık ömrünüzü kısalttığınıza göre yeterince, yani tıkındığınıza göre ara verin de biraz da bilim konuşalım dediğini hatırlıyorum. Yani o zamandan bu zamana aslında ne kadar çok yerseniz o kadar çok problemle karşı karşıya kalacaksınız mesajları veriliyor. İnşallah bir gün yine Özgür Hocam'ın yönetiminde ve liderliğinde sizlerle yüz yüze workshop yapmalarımız söz konusu olabilir. Çünkü mutlaka yüz yüze sorulacak ve birlikte paylaşılacak, deneyimlerin aktarıldığı şeyler olacaktır. Çünkü bunlar bizler için de ilham kaynağı oluyor ve yeni yazılara, yeni kalemlere ihtiyaç duyuluyor. Mesela bunlardan bir tanesi, kimler daha riskli ve kesinlikle oruç tutmamalı. Şimdi bilimde bence kelimesi kabul görmüyor. Mesela son çıkan ilaçlar daha az hipoglisemi yapıyorlar. Fakat biz bunu yine de kabul etmeyip illa da oruç tutan kişilerde bu ilaçları kullandıklarında başlarına ne geldiğini gözlemleyerek yazdık. Bunu yaparken de her ülkede hem çok merkezli bir gözlem oldu hem de çok sayıda ülke devreye girince biası ortadan, yani yanlılığı ortadan kaldırmaya çalıştık. Bu çalışmalarda genelde Dubai başkanlık yapmıştır.
Dubai merkez olarak ele alınmıştır ve burada oturan zatlardan Muhammed Hasaneyn, kendisi Mısır asıllı, İngiltere'de aile hekimliği diyabet projesinde de çok ciddi katkıları olan bir endokrinologtur. Cardiff Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu halde şimdi Körfez Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. Ve Uluslararası Diyabet Federasyonu Diyabet Ramazan Çalışma Grubu'na da başkanlık etmektedir. Burada gördüğünüz kişiler eğiticilerin eğitimi toplantısı adına COVID-19 pandemisinden hemen birkaç hafta önce toplandığımız anın hatırasıdır. Tabii o zamana kadar daha yüz yüze toplantılar yapılıyordu. Ve bu toplantılarda dikkat edecek olursanız iki ayrı zaman farkı var. Yani hem MENA grubu için, yani Middle East North Africa, Türkiye bu gruba dahil ediliyor. İkinci bir toplantı her zaman daha organize bir şekilde gerçekleştiriliyor. Çünkü Asya grubuyla, yani Güneydoğu Asya'daki Müslümanlar, çok ciddi bir nüfus var orada. Malezya, Singapur ve Endonezya'nın dahil olduğu saat farkından dolayı bir Dünya Diyabet Ramazan Kongresi böyle saat farkına göre farklı farklı şekilde yapılabiliyor. Günümüzde ise COVID-19 döneminde bir müddet bu sanal olarak gerçekleştirildi ama şimdi hibrit olarak yapılmaya çalışılıyor. Evet, bu son kılavuz kitabının başlığıdır ve internetten arkadaşlarımız indirebilirler bu kılavuz kitapçığı. O dönemin başkanı Andrew Boulton bir İngilizdir. Manchester Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. Aynı zamanda Miami Üniversitesi'nde de öğretim görevliliği vardır ve diyabetik ayağın aynı zamanda piridir. Bakın burada emek veren öğretim üyelerini görmektesiniz. Bunlar sadece çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde yaşayan değil ama Müslümanların yaşadığı kimi Avrupa ülkelerinde yaşayan merkezlerden de katkıları olduğunu görmektesiniz. Mesela bunlardan bir tanesi Imperial College London'dır. Bir tanesi Osama Hamdi'nin dahil olduğu Harvard Üniversitesi, yani Birleşik Devletler'dir. Yine Kanada'dan da Avustralya'dan da öğretim üyesi arkadaşlarımız var. Burada meseleler ele alınırken bakın kılavuzlarda her şeyden önce açlıkta vücutta fizyolojik olarak neler değişiyor ele alınıyor. Sonra risk faktörleri değerlendirirken kişiler ben kendimi oruç tuttuğumda daha iyi hissediyorumun karşılık bulabileceği biyokimyasal veya fizyolojik parametreler değerlendiriliyor. Tabii illa da oruç tutacak kişiler eğitiliyor. Bu eğitimin amacı ilaçların update edilmesi, hastayla riskinin belirlenmesi, içiyorsa hiç olmazsa sigarayı bırakması, ki diyabet için bir kutunun 2 kutu kadar etkisi olduğunu biliyoruz ve diyabetle birlikte yemekle kan şekeri arasındaki ilişkinin bir daha vurgulanması, ki bu İngilizce ifadeyle Ramadan Nutrition Plan şeklinde ifade ediliyor. Tip 1 diyabetliler, tip 2 diyabetliler ve gebelikte ise yine diyabet gelişmesi durumunda yine oruç tutanlar için ayrı ayrı chapter'lar olduğunu, yaşlı grup için yine bir düzenleme olduğunu göreceksiniz. Her ne kadar gebelerin oruç tutmayabileceğini bildiğimiz halde hem gebe hem diyabetik olanların da ciddi bir şekilde oruç tuttuğunu ve literatüre baktığınız zaman bu kişilerle ilgili yayınlar olduğu dikkatinizi çekecektir. Burada bu kılavuz kitabında 14 tane madde var. Diyabetin tipi, ne kadar süredir diyabet olduğunuz vesaire. Ben şimdi bunları Türkçeleştirdim. Dilerseniz kısa kısa ilerleyelim. Şimdi bir kişi hiçbir risk faktörü yok ve tip 2 diyabetse bu kişiye riski 0 olarak kabul ediliyor. Ama tabii böyle bir hasta bulmak zor. Kimi yeni başlangıçlar ama bugün için tip 2 diyabette, yeni diyabet dediğinizde bile en az 5 yıl geçtiğini kabul ediyorsunuz ki Avustralyalı ünlü diyabet epidemiyoloğu Paul Zimmet'e göre bu sürenin 0 ile 20 yıl arasında değiştiği ifade edilmiştir. Ancak tip 1 diyabette hemen risk başlıyor. Yani tip 1 diyabetlileri burada daha riskli görüyoruz. Bunu söylemek gerekir. İkincisi diyabetin süresi. Burada belirli olan cut-off rakam 10 yıl olarak belirlendi. Ancak yeni kılavuzda 20 yılda dahil edilecek. Evet, 10 yıllık diyabetliler daha fazla Ramazan orucunu tutarken komplikasyonlarla karşılaşabiliyorlar. En çok gördüğümüz komplikasyon, tabii korktuğumuz komplikasyon diyelim, hipoglisemidir. Ama 20 yılda
dahil edildi. Çünkü 20 yılın üzerinde diyabetlilerde bunun daha da arttığı istatistik olarak gösterildiği için bu yılın sonuna doğru çıkan kılavuzda üçüncü bir parametre olarak diyabet süresinde göreceksiniz. Burada hipoglisemi, bakın daha önce hipoglisemi hiç yaşadınız mı sorusuna verilen cevaplarla ilişkili ama bazı diyabetliler, özellikle eski diyabetliler ve şeker ayarının uzun yıllar iyi ayarlanmadığı diyabetlilerde hipogliseminin farkında olamama denen bir durum var. Buna İngilizce ifadeyle unawareness of hypoglycemia deniyor. Bu tek başına ve başlı başına varsa kişi kesinlikle uluslararası konsensusa göre oruç tutmaması gerekiyor. Aslında hipoglisemik ama eğer şekerine bakmazsa bunu fark etmiyor. Yani başı dönmüyor, sinirli değil, ellerinde titreme yok, mide bulantısı yok vesaire vesaire. Bir başkası hemoglobin A1C. Evet, hemoglobin A1C'si Ramazan'dan önce baktığınızda 7,5'a kadar, yani riski 0 kabul ediyoruz ama 9'dan sonra anlamlı olduğunu görüyoruz. Tedavide ilaçlar arasından bugün, ki bunu biz biraz daha genişleteceğiz ama şimdilik buradaki haliyle değerlendirelim. 2 grup özellikle hatırımızda kalmalı. Sülfonilüre ilaç kullananlar daha riskli. Bir. İkincisi de insülin kullananlar. Ama her sülfonilüre aynı değil, her insülin aynı değil. Ben tıp fakültesinde öğrenciyken bir sınıf etkisi kavramı vardı. Ama şimdi sınıf etkisi kavramı yok. Birinci jenerasyon, ikinci jenerasyon. Hatta insülin glajinin 100 üniteliğine bile birinci jenerasyon, 300 ünite olana ikinci jenerasyon, daha yeni jenerasyon isimleri bile verilmekte. Burada şunu söylememiz gerekiyor. Ne kadar yoğun insülin kullanıyorsa hastanın riski o kadar yüksek. Tabii biz bunları hesaplarken bu algoritmalar bir Excel dosyasında da hazırlanabilir. Ramazan'da yapabilirsiniz. Böylelikle hasta sizin hastaya verdiğiniz emeği görerek nihai olarak sizin oruç tutma riskiniz çok yüksek dediğinizde hasta daha fazla ikna olacaktır. Direkt olarak söylemek dışında. Burada glibenclamid diye bir ilaç görüyorsunuz. Ülkemizde pek yok. Eskiden gliburit vardı. Amerikalılar zaten glibenclamide diye okunduğu için uzun okumayı sevmezler. Gliburide derler. Prototipini oluşturuyor sulfonilürelerin ve yurt dışındaki pek çok çalışmalarda glibenclamid olarak da görebilirsiniz. Ancak bu birinci jenerasyondur. Gliklazid ve glimeprid ise ikinci jenerasyondur. Hatta bazı kılavuzlarda üçüncü jenerasyon diye geçer ki daha az hipoglisemi yaptığı yeni jenerasyonun ifade edilmektedir. Şimdi bu iki sınıf dışındaki diğer ilaçların katkı anlamı 0 değerinde gözüküyor. Yani çünkü diğer ilaçlar, yani sülfonilere ve insülin açken aldığınızda hipoglisemi yaparken açken aldığınızda hipoglisemi yapmıyorlar günümüzdeki kullandığımız, reçete ettiğimiz veya reçete edilen diğer ilaçlar. Kişinin evde kendi kendine kan şekerine bakıp bakmaması da aslında Ramazan'da oruç tutup tutmayacağını belirleyen bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor ve bu konuda da yeterince iyi olmadığımızı söylemeliyiz. Evet, acil komplikasyonlardan tip 1'de daha çok gördüğümüz ketasidoz koması ve tip 2'de daha çok gördüğümüz hiperozmolar non-ketotik durum veya koma çok şükür ki fazla gözükmüyor. Bununla ilgili son zamanlarda herhangi bir yayın okunmadı. Ancak tabii eğitimlerin artması, hasta bilincinin artması, internet trafiği vesaire derken belirli mesafeler elde edildi. Ancak bu riskler devam ediyor. Buradaki belirti şu: hasta Ramazan gelmeden önce böyle bir şey deneyimlemiş olması, Ramazan'daki riski bilimsel olarak ortaya koymuş olması açısından önemli. Mesela yine tek başına bir hasta, anginası var, 3 damar hastası, işlemler yapılmış, hala yol yürümekle göğüs ağrısı oluyor ve ben oruç tutacağım diye tutamaz. Bu hasta başlı başına stabil olmayan bir kalp hastalığına sahiptir. Bu hastanın oruç tutması kesinlikle yasaktır. Ama stabillerde tutabilirler. Biz tabii kendi aramızda konuşuyoruz tutabilirler diye. Çünkü bu alan özel bir alan. Fakat bu hastalar hala risk taşımaktadırlar. Riskiniz var demek zorundayız hastalara. Bir diğeri GFR'nin 30'un altına düştüğü hasta grubu. GFR 30'un altına düşmeye başladığında neredeyse artık ürik asit de fosfor da yavaş yavaş yükselmeye başlar. Eğer GFR'e bakamazsak, ama GFR'nin hesabını da bugün artık telefonlarımızdan bile yapabiliyoruz. GFR 30'un altında ise yine hastanın oruç tutmaması gerekiyor. Bir diğer ise gebelik. Şimdi gebelikte eğer kan şekeri birinci saatte 140'ın üzerinde değil,
İkinci saatte 120'nin üzerinde değilse o zaman bu hastalardaki gebelik şeker ayarını iyi kabul edip bir onlara şans veriyormuş gibi kılavuzda yazılmış bir 3,5 rakamını görüyorsunuz. Yani hedef şeker değerine ulaşmış gebe. Yeni kılavuzda gebeler kesinlikle oruç tutmamalıdır. Çok risklidir kabul ediliyor. Onu da söylememiz gerekir. Bu da tıbbın Harrison'da yazdığı gibi ever changing science olduğu, yani sürekli değiştiğini söylememiz gerekir ki zaten gebelerin diyabet olmasa bile oruç tutmayabileceğini kutsal kitabımız söylemektedir. Ancak hastaların çoğu buna uymuyor. Bir diğeri düşkün insanlar ve yaşlılar. Yaşlılar için özel bir chapter açıldı ve çok ciddi bir şekilde yaşlıların oruç tutmasıyla ilgili sakıncalar ortaya kondu bilimsel olarak. Düşkün olan, unutkan olan, yer yer hatırlayıp hatırlayamayan, idrak melekleri bozuk olan, hipoglisemi geçirse evde kimsenin bulunmadığı, yalnız yaşayan kişilerde, ki vaka örneklerinde de bunları ben sizinle konuşma imkanım olacak. Bu kişilerin yine ileri derecede riskli olduğunu kabul edip oruç tutmalarına engel olmamız icap ediyor. Fizik iş gücü çok önemli. Örneğin uzun bir yaz sezonunda, çünkü Ramazan her yıl 10 gün değişiyor. Takvime göre biliyorsunuz. Ayların değişikliğinden kaynaklanıyor. Bir inşaat işçisiyle masa başında oturan işçinin tabii ki susamasından, acıkmasından ve buna bağlı olarak metabolizmanın etkilenmesi farklı olacaktır. Dolayısıyla bunlarla ilgili de yine ayrı bir program ele alındığını söylemek gerekir. Bir diğeri, önceki Ramazan'ı nasıl değerlendiriniz? Şu da çok önemli. Önceki Ramazan'da bir kişinin oruç tutup da herhangi bir şey yaşamaması, çünkü tek parametre değil, bu Ramazan'da da orucu başarılı bir şekilde tutacağı anlamına gelmiyor. Çünkü diyabet yerinde saymıyor, diyabet de ilerliyor vesaire. Ve tabii ki o yıl o Ramazan'ın ne kadar aç kalmak anlamına geldiği de çok değerli. 16 saat cutoff olarak değerlendirildi. İskandinav ülkelerine gittiyseniz güneş ne doğmayı bazen ne de batmayı bilmiyor. Bu da tabii çok uzun süreli bir Ramazan anlamına geliyor. Mesela yine Kanada'da böyledir ve o kişiler de otomatik olarak zaten bir riskle başlıyorlar hayata. Bu riskleri topladığımız zaman eğer 0 ile 3 arasındaysa düşük risk diyoruz. Bu kişiyi oruç tutabiliyor, fakat diyoruz ki bu kişiye ya 3 aylarda, yani Recep, Şaban, ondan sonra Ramazan geliyor biliyorsunuz. Uluslararası konsensus işte 3 aylarda zaten oruç tutanlar oluyor ama sizin denetiminizde olması hastayı ikna etmek için bakın ne kadar tehlikeli hipoglisemiler yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu Ramazan için doğru olmaz demek için bir fırsat olabiliyor. Bir başkası illa oruç tutacak kişi için o dönemlerde sağlık ocağının bir köşesinde oruç tutacak kişileri düşük riskli olsalar bile eğitmek. Yani ilaçların update edilmesi, iftarda, sahurda kan şekerlerine nasıl bakacaklarını ileride konuşacağımız gibi kendilerine öğretilmesi gerekiyor. Yetkinlendirmek, yani empowerment açısından. 3,5 ile 6 arasındaysa orta derecede risk, 6'nın üzerinde ise yüksek risk diyoruz. Mesela gebeler böyle, ileri kalp hastaları böyle, hipoglisemin farkında olmayanlar böyle, ileri derecede böbrek rahatsızlığı olanlar böyle. Ortalama olarak yeniden konuşacak olursak ve toparlayacak olursak, diyabetin tipi önemli, kullanılan ilaçlar önemli ama tek başına yeterli değil. Hipoglisemi riski önemli, diyabet komplikasyonlarının varlığı önemli. Şimdi yeni kılavuzlarda, çünkü bazı hastanın bir komplikasyonu, bazı hastanın birden fazla komplikasyonları oluyor. Komplikasyonların sayısı arttıkça hastanın bu sefer akut komplikasyon yaşama riski, yani ileri derecede hiperglisemi ve ileri derecede hipoglisemi rastlama riski yüksek olduğundan dolayı dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Bunları ileride yine konuşacağız. Kan şekerine nasıl bakalım? Bu uluslararası bir diyagramdı. Ben Türkçeleştirmeye çalıştım. Tabii insanlar değişik yaşıyorlar. Bir kısmı ev hanımı olduğu için gündüz uyuyarak geçirebiliyor vesaire filan. Ama biz hastalara şunu söylüyoruz. Şimdi sizin açlığınız sahura kalktığınızdaki açlık ama esas uzun açlık iftardan önceki açlık. O yüzden sahura kalktığınızda şekerinize bir bakın. Sahurdan 2 saat sonra
Aç kalmamak ve korkudan dolayı ne kadar fazla kaçırdınız ve bu sefer ilacınız şekerinizi düşürebildi mi? Yoksa sahurdan sonra hiperglisemi yaşıyor musunuz? Bakın diyoruz. Çünkü sahurda bazen hipoglisemi görmüyoruz. Hasta gece boyunca yemek yiyor. Öyle insanlar var. Tabii tedaviyi bireyselleştirmekte de fayda mülahaz etmek lazım. Hastaya her zaman kendinizi olağan dışı kötü hissettiğinizde lütfen şekerinize bakın diyoruz. Onun sınırı yok. Bu gün ortası diye verilmiş mesela. Bir başkası, özellikle en çok gördüğümüz hipoglisemi genelde ikindi ile iftar arasında. Çünkü en fazla uzamış açlığın olduğu dönem, esas açlık dönemi o dönem oluyor yani. Ve iftardan 2 saat sonra yine kan şekerine bakılabilir ama dediğim gibi kan şekerine bakmanın bir sınırı yok. Şimdi zaten parmağı delmek de gerekmiyor karşılayabilenler için. Başka kolaylıklar ve imkanlar söz konusu. Evet, beslenme planı çok önemli ve Ramazan bize gıdalarla beslenme arasındaki ilişkiyi ortaya koyması açısından büyük bir imkan sağlıyor. Hasta bu şekilde Ramazan'dan çok belki diyabetini de öğrenmeye başlıyor. Yani sizin Ramazan'a emek vererek hastayla olan temasınız aslında diyabetli ile diyabeti konuşmanız için de bir arabulucu oluyor. Tabii bazı insanlar sünnet diye günde 2 defa yiyorlar. Halbuki biz normalde az az sık sık yemelerini istiyoruz. Hiç olmazsa sahurla iftar arası elbette aç kalıyor ama iftarla sahur arasında ara öğünler yapmasını istiyoruz. Yoksa çünkü yemek birdenbire bir şölene dönüşmeye başlıyor. O şölenin bir slaydını bundan sonra size göstereceğim. Tabii Ramazan tabağı diye uluslararası bir tabak var. Onun örneğini göstereceğim. Ege bölgesi için kolay bir tabak bu ama Güneydoğu mutfağı için pek itibar edilecek bir tabak değil. Ancak öyle olmadığı zaman da tabii acile gitmeler artabiliyor. Hastanın hurmayı da abartmaması gerekiyor. Biz şöyle diyoruz, sofraya oturduğunuzda bir en fazla 2 hurmayla açın. Ondan sonra eğer hasta namaz kılıyorsa bu bir avantaj. Çünkü birdenbire yemeğe yüklenmeyecek. Özellikle Güneydoğu'da. Çorbaysa peki diyoruz. Çorbayı bir snack gibi kabul ediyoruz. Sonra namaza gidiyor. Sonra ana öğün için geliyor. Bu sırada hem doyma merkezleri uyarıldığı için yemeğe saldırarak oturmuyor. Bu çok değerli. Yoksa çok yüksek rakamlarla hastaya minare etkisi şeklinde olan bir kan şekerini kabul etmiyoruz. Cami kubbesi şeklinde olan şekerlere ancak ilaçlarımız tıraşlayabiliyor diye ifade ediyoruz. Bir başkası da hidrasyon tabii ki. Duyarlı insanlar, yaşlılar, zaten diüretik kullanan kişiler için problem teşkil edebiliyor. Bu size sözünü ettiğim Ramazan tabağı. Onu da Türkçeleştirmeye çalıştım. Bakın brokoli var, burada bir sürü sebzeler var. Yağsız et var ondan sonra ve bunların tabii tuzları fevkalade az. Hipertansiyonunuz olsun olmasın diyabette evet 3 beyazın kısıtlanması hala kabul gören tedavi şekillerinden bir tanesi. Ben genelde bu kibrit kutusu falan sevilmiyor belki ama insanlar tarafından herkesin de mutfağında bir gramaj yok, bir tartı aleti yok. Burada önemli olan ne yerseniz yiyin 2 saat sonra şekeriniz 200'ü geçiyorsa siz yanlış yediniz, yanlış beslendiniz veya yanlış ilaç kullanıyorsunuz. Çünkü vücudunuza zarar veriyorsunuz diyorum. Aslında da şöyle cevap veriyorlar. O benim zaten şekerim 400 gidiyor, Ramazan'da 300 gidiyor. Ben buna razıyım şeklinde bir cevapla karşı karşıya kalabiliyoruz. İnşallah bir gün Özgür Bey sizleri Gaziantep'te ağırlarsak bunları tadarız beraber. Burada dikkatinizi çekecek şey, benim itinayla yazmak istediğim şey tabii hastalarımıza söylememiz gerekiyor. Yani sadece bir karbonhidrat metabolizması bozukluğundan bahsetmiyoruz. Burada hem diğer besin ögelerindeki metabolizmada da bozulma söz konusu oluyor. Kolesterol metabolizması gibi, protein metabolizması gibi. O yüzden diabetes mellitus et lipitus et proteinus demek belki bu kavram için daha doğru. Burada çok güzel bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada aslında besinlerin vücudumuza ne yaptığını gösteriyor. Bakın teker teker isterseniz gidelim kısaca. Yüksek glisemik indeksli bir karbonhidrattan zengin beslenen kişi bunu yediği zaman minare etkisinde kan şekeri yükseliyor. Hatta beraberinde hipoglisemi de gelişebiliyor. Çünkü bazı diyabetlilerde hipo ve hiperglisemi herkes yaşamıyor ama bazıları yaşar. Bazıları hatta önce hipoglisemi yaşar sonra hipoglisemi beraber yaşar. Ondan sonra hipoglisemi kaybolur, hiperglisemi yaşar. O şekilde diyabeti seyreder. O yüzden glisemik indeks fevkalade önemli. Yani havuç suyu tehlikeli, portakal suyu tehlikeli.
Ne kadar yediğinize göre patates yerine göre tehlikeli olabiliyor. Ama asla demiyoruz bunlara. Şöyle diyoruz. Suyunu içme, kendisini ye, liflerle beraber gitsin ki Zeki Müren'in sesine keman çalan arkadaşımız yetişsinler diyoruz. Elvaki yemek yediğinizde glikozunuz yükselecek. Tabii musiki sever arkadaşlar, musiki sever hastalarla o zaman daha iyi diyalog kuruyorsunuz bu örneği verdiğinizde. Bakın daha kabul edilebilir bir eğriyle karşı karşıyayız. Düşük glisemik indeksi karbonhidrat. Proteinler verdiğimizde pik daha yumuşak ve etki daha uzun. O yüzden sahurda proteinden zengin gıdalar yiyin derler. Tavsiye eden beslenme uzmanı arkadaşlarımız. Yağlarda bu sürenin daha uzun olduğunu biliyorsunuz. Devamlı kan şekerini ölçen cihazlara bakıldığı zaman da bakın burada 2 tane eğri var. Oruç harcı dönemdeki gördüğünüz şey benim meteorolojide çok sevdiğim bir tabir var. Deniz mutedil dalgalı diyor ya. Evet, kan şekeriniz mutedil dalgalı olması çok önemli. Çünkü bugün artık sadece A1C ile ölçmüyoruz da glikoz değişkenliğinin de komplikasyonlara zemin hazırladığını biliyoruz ve onunla ilgili de konuşmak istiyoruz. Nasıl ifade ediyoruz? Glikoz variability diye internetten tarayabilirsiniz. Ne kadar çok kan şekerinizde oynamalar varsa örneğin nöropatiniz o kadar fazla oluyor. Üstelik A1C'niz normalken olabiliyor. Bu çünkü hipo ile hiperglisemi belki bir arada yaşıyorsunuz. Diyabetlinin başına ne geliyor? Kırmızı eğriye bakarsanız bakın iftar saatlerine doğru geldikçe kan şekerinde düşmeler oluyor. Ama iftarı bir festivale çevirdiği zaman yani fasting converts into festival or feasting dediğimiz şey oluyor ve kan şekeri kabul edilebilir rakamların üzerine çıkıyor. Tabii uyku düzeni de çok önemli. Uyku düzeninin değişmesi söz konusu olabiliyor. Bütün bunların hepsi duyarlı bir kalp için aritmiyi başlatabiliyor vesaire vesaire. Bazı hastalar sahura kadar oturmak istiyorlar ama sahur tam başlamadan oruca başlıyorlar. Çünkü uykuları geliyor. Biz bunu istemiyoruz. Mümkün olduğunca sahuru geciktirin diyoruz. Çünkü hastalarımız ne kadar kısa ve kabul edilebilir rakamlar içerisinde aç kalırlarsa risk o kadar az olacak demektir. Orucu ne zaman bozmalı? Konsensüs şu. İsterseniz 1 saat kalsın. Hatta ben hastalara bu yaptığınız günah diyorum. Çünkü 70'in altına düştüğünde sizin orucu bozmanız gerekiyor. Kan şekerin ne zaman yüksek olduğunda bozacağız? 300 olduğu zaman diyoruz. Tabii buna uyan hasta var, uymayan var ama biz bunları eğitim toplantılarında hastalara söylüyoruz. Çünkü komplikasyon riskinin bu dönemden sonra arttığı gösterildiği için bu hastalar hayatlarını riske atıyorlar. Hipo ve hiperglisemi belirtileri de her zaman örtüşmeyebiliyor. Bir kere hipogliseminin farkında olma dediğimiz durum olduğunu söylemiştik. Bakın mesela açlık hissi hem hipoda hem hiperglisemide olabildiği yazılmış. Bunlar Uluslararası Konsensus kitabından alınmıştır. Mesela zihin bulanıklığı yine her ikisi de olabiliyor. İkisi olmayabiliyor. Tabette çünkü kesin ifadeler olmadığını biliyoruz. Kısaca sülfonlere bakalım. Hastamız sülfonlüre kullanıyor ve illa da oruç tutacağım diyor. Günde bir kez kullanıyorsa genelde bunu kahvaltıdan önce alır değil mi? Ama biz iftarda alın diyoruz bu hastaya. Çünkü iftardan sonraki öğünler daha fazla olduğu için hipoglisemi riski daha az olacaktır. Mesela bir başka sık kullanılan ilaç DPP-4 inhibitörleri. Bunlara inkretinomimetik deniyor. Ülkemizde olan preparatlar Vilda, sitagliptin, linagliptin şeklinde. Yurt dışında başkaları da var. Saksagliptin kaldırıldı biliyorsunuz. Bunlar da yine açlıkta alındığında hipoglisemi yapmadığı için emin ilaçlar. Çok sayıda çalışma yapıldı. Virtue çalışması gibi, Steadfast çalışması gibi. Bunlar çok merkezli, çok ülkenin katıldığı güvenlik analizleridir. Bu hastalarda bir başka güzellik, doz ayarlama gerekmiyor. Aynen devam edebiliyor. Tabii biz risk faktörlerinin normal olduğunu düşündüğümüz hastalar için konuşuyoruz bütün bunları. SGLT2 inhibitörlerinde dikkat edecek bazı şeyler var. Burada yazılı olmayan kanagliflozin, ertugliflozin dünyada var, bizde yok. Yaşlı hastalarda, böbrek bozukluğu olan hastalarda, tansiyonu düşük olan kimselerde ve ortostatik hipotansiyon olan kişilerde dikkat edilmesi gerekiyor bu ilaçları alırken. Şimdi insüline gelelim. İnsülinleri ne yapalım? Şimdi çok sayıda insülin var. MPH'ı sevmiyoruz. Zaten MPH normal insanda bile daha fazla hipoglisemi yapıyor. O yüzden insülin glajeni çıktı. İnsülin detemir de tüm dünyadan toplatılmak üzere. Zaten glajinin daha üstünde olduğunu çalışmalardan biliyoruz. Dekludek ama duruyor. Glajinin de 2 formu var biliyorsunuz. 100'lük ve 300'lük gibi. Fakat
Bunların hala kullanıldığı ülkeler var. Bizde tek tük var. O yüzden kılavuzlara girmiş durumda ama yeni kılavuzda muhtemelen detemir olmayacak. Onu söyleyebilirim. MPH'de ucuz olduğu için bazı fakir ülkelerde olduğunu söyleyebilirim. 2003'te çok şaşırmıştım. Domuz insülini bile vardı İngiltere'de. Çünkü ucuz ve İngiltere sosyal bir devlet ve domuzla sorunları yok. Yani Müslüman hastalara da yazmıyorlardır çok muhtemelen. Bununla ilgili çok ilginç bir anım var. O zaman Organon Özgür Bey şey yapıyordu. İnsülini vardı. Ben de hastaya yazdım. Gittim sonra bir kliniğe uğradım. Günlerden de cuma. Hasta baktım kara kara düşünüyor yatağa oturmuş. Teyze niye gitmiyorsun dedim. Almadılar mı seni? Ben de asistanım o zaman Cerrahpaşa'da. Yavrum dedi ben şimdiye kadar haram lokma yemedim. Ama ölümüm galiba bundan olacak. Bana domuz insülini yazmışsın. Ben de bunu alamam dedi. Seninle vedalaşayım çok emek verdim filan diye seni bekliyordum dedi. Bizde ilaçlara hastanede o zaman yok kaşesi basılır. Onbaşı gider alır gelir ama tabii eczane istediğini verme hakkına sahiptir. Ben organon yazmadım. Organon verilmiş. İyi ki düzelttik onu çünkü hastanın düzeltilmiş insan insülinle düzeltilmiş şekeri yeniden bozulacak ve teyzenin başına ne geleceği belli değildi. Bazen hastayı sonuna kadar takip etmek gerekiyor. Peki ne oluyor bunları aldığımızda? Bunların hiçbirisi ayet değil ama tabii bir kolaylık olsun diye bir kılavuz hazırlanmış. Çünkü herkeste insülin direnci aynı değil ama ortalama olarak eğer bir hastanın bazal insülini değerlendiriyorsanız açlıkta, iftar öncesi veya sahur öncesinde kan şekerine baktığınızda 70'in altındaysa 4 ünite azaltın. Bu Ramazan'ın içinde de olabilir. Çünkü her gün aynı yemeği yemiyor bu insanlar. Davranış değişiklikleri de olabiliyor. Sahura kalkabiliyor, kalkmayabiliyor, ilacını yapmayı unutabiliyor vesaire filan. 90 ile 130 arasındaysa genelde değişiklik gerekmez. 200'ün üzerinde ise 4 ünite artırın diyoruz ama bunların hiçbirisi dediğim gibi ayet değil. Hastadan hastaya, kişiden kişiye değişecektir. Çünkü kilosu farklı, obezitesi farklı, insülin direnci farklı insanların. Sahurda ve iftarda ne olduğunun kanıta dayalı tıp adına bir göstergesi. Burada insülin degludec aspat karışımı uzun etkiliyle hızlı etkilenen bir çeşit mix insülinin analog şeklinde uygulanması ile ilişkili gösterilmiş. Bakın sahurda insülin titrasyonu yapıyorsunuz ve ihtiyacını belirliyorsunuz. İhtiyacı belirlediğinizde Ramazan giriyor. Hastayı eğittiniz. Bakın ihtiyaç ne kadar azalıyor. Yani başlangıca göre %50 azalıyor. Sahurda insülin ihtiyacı sahurdan öncekine göre %50 azalıyor. O yüzden hastaların sabahleyin yaptıkları o karışım insülin dozu hem sabah hem de akşam yapıyorsa bu sahurda ve iftara çevrilecektir. Sahurdaki dozu %50 azaltırsak aynı etkiyi, aynı kan şekeri düşürmeyi ulaşabileceğiz. Ramazandan sonra tabii ihtiyaç yeniden aynı seviyeye yükseliyor. Şimdi İftarda ne oluyor? Evet titrasyonla arttı hasta Ramazan'a girdi. Ramazan'da bir değişiklik yok. Yani akşam dozuyla Ramazan'daki iftar dozu aynı. Ramazan'dan önceki sabah dozu %50 azaltılıyor sahur başladığında yani Ramazan başladığında. Bir başka güzel ilaç obeziteden de çok yakından tanıyorsunuz. GLP-1 analogları. Bizler yazmasak da yazılı olarak geliyor ve çok insan artık kullanmaya başladı bunu. Tabii bunların diyabet için kullanım için endikasyonu olan var, obezite için kullanım için endikasyonu olan var. Ülkemizde olanı var, olmayanı var. Bayduran haftada bir uygulanan formunda olduğu gibi. Ama Bayata'yı hepiniz biliyorsunuz, muadilleri de yok şimdilik. Liraglutide, semaglutide. Burada ilginç olan her gün yapılan, günde bir sefer yapılan, günde 2 sefer yapılan, haftada bir yapılan bir de oral kullanılan formları olduğunu hatırlamamız. Bugün için obezitede en etkili olan son bulunan tirzepatide. O da hatırımızda kalabilir. Ülkemizde bunlardan sadece Soliqua insülinle beraber olarak bulunmaktadır. Amerika'da ilk zamanlar bu lixisenatide yalnız olarak vardı. Yani GLP-1 analoğuyla. Ama insülinle beraber olan form sadece Soliqua'da var. Bu GLP-1 analogları içerisinde. Bir diğeri tirzepatide aslında tek bir hormon barındırmıyor. İkinci bir hormon daha barındırıyor. GIP hormonu dediğimiz yine gastrointestinal sistemden salgılanan bir hormonla o da tabii etkisinin kuvvetli olmasını sağlıyor.
DPP-4'ten farkı ne? İşte çoğunun enjektable olması. Bazı hastalar için bu sorun olabilir ama kardiyovasküler etkinlik, hatta biraz da böbrek koruması ve kan damarlarının koruması açısından da büyük bir avantaj sağladığını görüyorsunuz. Tabii hastaların iştahını azalttığı için oruç tutmalarını da kolaylaştırabilir belli açılarda. Evet, yaklaşık 12 dakikam var diye sanıyorum ama var mı o kadar Özgür Bey? Tabii ki hocam. Çok Tamam, güzel. Zaten ben zevk alarak dinliyorum. O yüzden bölmek de istemedim. Buyurun hocam. sağ olun. Umarım doğru kareleri almışımdır Ordu'dan. Ben maalesef görmedim dünyanın fındık başkentini. Hocam İlkokuldan beri bekliyoruz biliyorum ve orası. planlıyorum zaten. Şeyden sonra, İnşallah. sizin sunumunuzdan sonra biraz o konuda da konuşacağız inşallah. Evet, %65 idi. Ben ilkokuldayken dergilerde böyle yazardı. Türkiye'de Ordu ilimiz dünyanın fındık ihtiyacının %65'ini karşılıyor diye. Bu önerme ne kadar doğru bugün bilmiyorum tabii. İnşallah O daha oran fazladır. doğru hocam, biz ilkokuldayken, şu an değil tabii. Türkiye'de birinci sırada halen, dünyada da şehir anlamında birinci sırada, ama oran aşağıya doğru geldi. İşte Sakarya'da, Adapazarı'nda fındık üretimi arttı. Samsun, özellikle Çarşamba Ovası'nda fındık üretimi artınca oran birazcık aşağı geldi, ama şehir olarak birinci sıradan hala. Evet. Bizim fıstık da şimdi şu anda Kaliforniya'da ama oradaki fıstıklar eğri büğrü yani genetiği modifiye edilmiş. Evet. Evet. Şimdi bu 3 vaka, tabii çok sayıda vaka var. Ben aslında sizlerin vakalarını dinlemek isterim yüz yüze toplantılarda çünkü daha dramatik olur ama bunlar da günlük pratiğinizde karşılaşabileceğiniz uluslararası eğitim kitapçığından alınmıştır. E, işte belki burada Jack'in adı Aylin Hanım olmuş olabilir o kadar. 52 yaşında Ramazan ayından 3 hafta önce doktoruna başvuruyor. Bu güzel bir başvuru. Yani böyle Ramazan'ın ortasında sıkıntı yaşayarak ben zaten oruç tutacağım da bir kapınızdan geçeyim şeklinde gelmeyen daha bilinçli bir hasta kimliğiyle karşı karşıyasınız. Buradaki 7 yıldır diyabete inanmayacağız. Bunu 12 yıllık diyabetle kabul edeceğiz ve daima obsesif olacağız. 2 yıl önce koroner kalp hastalığı tanısı almış, kıymetli ve yalnız başına evde yaşıyor. Bunlar çok değerli ifadeler. Yalnız evde yaşamak hastanın durumuna göre bizim için kıymet arz ediyor. Beden kitle indeksi 29'larda, ABC'si 8.3. Bunlar da tabii illa oruç tutacağım diyecek hastalarda ya şeker ayarı iyi değilse şekerini nasıl update edeceğiz? Biz mi yoksa bir başka meslektaşımız mı değerlendirecek? El alacağız. Çok sık gördüğümüz bir kombinasyonu alıyor. Metformin ve glikozit MR kullanıyor. Sık gördüğümüz işte tansiyon, kolesterol ve aspirin ilacı kullanıyor. Zaten koronerleri var. Ama lipidlerin ayarı tam. Bu arada düzenli egzersiz yapıyor Aylin Hanım. Ramazan'da oruç tutmak istiyorum. Her Ramazan'ı iple çekiyorum diyor. Çünkü bu durum kendisinin sosyalleşmesini sağlıyor. Aynı zamanda hastaneye gelmek de bir sosyalleşme nedeni biliyorsunuz veya sağlık ocağına ülkemizde. Şimdi tartışma konuları burada ne olmalı? Koroner kalp hastalığı olan bir hastayla karşı karşıyayız. İzin verecek miyiz? Yalnız yaşıyor, obezitesi var. Kullandığı ilaçlar doğru ilaçlar mı? Şimdi biz bu hastayı değerlendirdiğimizde hemoglobin A1C'sinin 7,5 ile 9 arasında olmasından 1 puan alıyor. Bakın glikozit kullanmasından 0,5 puan alıyor. Çünkü biz sülfürlüre, evet sülfürler içerisinde en iyilerinden birisi ama yine de risk. Hipoglisemi riski var, dokümante edilmiş. Evet, kalp hastalığı var. 6,5 değil 2 puan da oradan veriyorum ve 3,5. Bu orta derece riskli bir hasta. Şimdi bu hasta aslında illa da tutacağım diyorsa izin verilebilir. Ama bu ilaçlarla mı vereceğiz? Hayır. Neden? Çünkü riskli. Şöyle bir soru var. Bu hastaya tavsiyeniz ne? İnsülin kullanmadığı için tavsiyeye gerek yok. Hayır. Her diyabetlinin mutlaka tavsiye ihtiyacı var. Bir hastanın size söyledikleri var, bir de söylemedikleri. Sizin kerpetenle ağzından aldığınız cevaplar olacaktır. O yüzden mutlaka anemnezi, tabii zamanın kısıtlı olduğunu biliyorum. Ne kadar yapabilirsiniz? İnsülin Ramazan ayında oruç tutarken kullanılmaz. Şimdi bunu ilk toplantı Manchester'da yapıldığında beni de davet etmişlerdi 2012 yılının 13 yılında. Ben şöyle bir şey söyledim. Bizim ülkede insülin kullanan hastalara biz oruç tutturmuyoruz dedim. Ondan sonra onlar da evet ama tutuyorlar dedi. Evet ama tutuyorlar. Şimdi o tutuyorlara tutma dediğinizde siz aslında etkili olmuyorsunuz. Peki ne yapalım?
zaten o kadar çok insan tutuyor ki o zaman bu insanları gözleyelim, not edelim, yazalım. Hangi insülin olduğuna bakalım, kaç ünite kullanıyor, kilosuna, boyuna vesaire filan ortaya koyalım. Bir başka şey dikkatimi çekti. İnsülin orucu bozmuyor. Dünyada konsensus olarak, yani bir hasta geldi, 300 şekeri boz dedik. Çünkü konsensus olarak bozmayacağım dedi acilde hasta. İnsülin yapacağız. Yaptırmıyor o da. Çünkü kan şekerine bakmanın da kan çıkacağı için oruç bozulacağı zannediyor. Halbuki kan çıktığında bazı kişilerin abdesti bozuluyor mezheplere göre. Ama hastalarda bu inanış çok yaygın. Dünyada da var böyle yaygın. Yani o yüzden şeker takibi yapmıyor. Şekerine bakarsa orucunun bozulacağını düşünen hastalar var. Bunlarla ilgili yayınlar var bugün. Çünkü hastayı takipte ve belli bir kalitede o takibi esere dönüştürmenizde kullandığınız kelimeler, ikna kabiliyetleri ve tabii bu arada bilimi kullanmak çok büyük değer taşıyor. İnsüline zaten karşı çıkıyor. Vücuduma bir şey batacak diyor. Mümkün değil diyor. İçinde ilaç var diyor. Kabul edilmiyor. Bu bana çok garip gelmişti önceleri. Çünkü baktım ki insülin pompasıyla oruç tutan hastalarla ilgili yayınlar var. Mesela bazıları Endonezya'dan filan. Bu artmaya başladı. Bu Kuzey Afrika'dan da var. Yani deli gibi yayın yapan insanlar var tip 1 diyabetle. Nancy diye bir kadın var mesela Mısır'da. Belki bir Müslümanla evlenmiştir bilmiyorum. Çok acayip yayınlar yapıyor ve bu konuda neredeyse otur. Şöyle biz ağızdan yemek yediğimizde endojen insülin salgısını artırıyoruz. İnsülin diyor ki yiyecek geliyor. Aman şeker yükselmesin. Normal fizyolojide. Ama mesela oral glikoz tolerans testi yerine IV glikoz tolerans testi yapmaya kalktığımızda şunu görmüşler yıllar önce yapılmış bir çalışma. İnsülin kımıldamıyor. İnsülin oral alimentasyonda yani endojen insülin oral alimentasyonda aldığı sinyali IV glikoz şeklinde aldığında almıyor. Bu çok enteresan bir şey. Dolayısıyla insülin bugün dünyada bilimsel olarak orucu bozduğu kabul edilmiyor. Bu konsens olarak aklınızda kalsın. Çünkü hastaları yapmanız gerektiğini en azından bunu söylerseniz hasta birazcık daha az refüze edecektir sizi. Evet. Şimdi bu hastaya Ramazan ayından önce geldiği için işte hoş geldi, sefa geldi diyoruz. Onu taltif ediyoruz, iltifat ediyoruz. Çünkü sonrasında vereceğimiz öneriler olacak. Kan şekeri ayarı için bazı şeyler yapacağımızı ifade ediyoruz. Ve ondan sonra da hastaya diyoruz ki daha Ramazan başlamadıysa siz pazartesi, perşembe günleri oruç tutuyor musunuz? Söylemez hasta ama tutuyordur. Bakın isterseniz orucu tutun, şekerinizi de böyle yapın. Bakın sahurdan önce, sahurdan sonra, iftardan önce, iftardan sonra bir görelim ne oluyor. Yani çünkü sizin 3 ana 3 öğün yediğinizdeki kan şeker eğrilerinizle belki de sadece sünnet diye 2 ara öğün yiyip de ortaya çıkacak tablo farklı olabilir. Acaba siz karbonhidrat sayımı yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz vesaire. Evet, şimdi ikinci vakaya geçebiliriz. Burası neresiydi? Hoşuma gitti böyle renkli. Bana bu İskandinav ülkelerini hatırlattı. Evet hocam. Burası Fidangör Caddesi dediğimiz bizim Evet, açık alışveriş nasıl söyleyeyim açık AVM'nin olduğu alt hep dükkanlar alışveriş merkezlerinin olduğu yer. çok tatlı. Kapalıdır araç trafiğine. Bu caddeden 2 tane var. Birisine eski Fidangör diyoruz. Diğerine yeni Fidangör diyoruz. 2 tane böyle caddemiz var. Renkler de böyle güzel. Evet, çok güzel, cıvıl cıvıl. İkinci vakamız karışım insülin. Benim karışım insülinleri sevmem. Neden? En çok hipoglisemiyi klinik pratiğimde onlarda görürüm. En fazla hiperglisemi piklerini onlarda görürüm. Ve en çok hipoglisemi onlarda görürüm ve hastalar kilo alırlar. Hipoglisemi kilo aldırır. Çünkü kendinizi tutamazsınız. Hipoglisemiden çıkmak için gereğinden fazla kalori alırsınız. Sonra onu düşürmek için glikozu internalize edersiniz. Daha yüksek doz insülin yaparsınız. Aslında bu gözlemlendi. Niyeti iyiydi. Yani karışım insülinler çıkarken. Karışım insülinlerin sahibi olanlar o yüzden beni konuşturmayı sevmezler. Ve çok enteresan, hiç sevmeden gittiğim bir Dubai'deki bir toplantıda, bir karışım insülin toplantısında Muhammed Hasan ile tanıştım. Çünkü çok ilgimi çekmişti. Artık hani rahatsız olduğum ve inanmadığım bir şeyi dinliyorum.
Bu arada konuşmacıların CV'lerini takip etmeye başladım. Baktım Muhammed Ramazan diyabet çalışma grubu kuruyor. İşte ben Türk'üm dedim vesaire filan. Sonra Skype'lar vesaire işte böyle bir projenin Türkiye temsilcisi olun filan dediler. O şekilde bu projenin içine girdik. Şimdi tabii burada aslında bu karışım insülinlerin bulunması değerlidir tarihi süreç açısından. Çünkü biz diyabet tedavisinde en az enjeksiyonla hastayı en az travma ederek acaba şekeri nasıl düşürürüz diyoruz. Ama düşmüyor. Günde 1'le başlıyorlar, 2'ye çıkıyorlar. Sonra Philip Raskin diye deli bir adam var Dallas Southwestern Tıp Okulu'nda. O çıkardı 3x1'i. Niye? Çünkü 2x1'de kan şekeri düşmüyor. Fakat sonra ben baktım ki Türkiye'de ne oluyor? 3x1'e insülin glajini ekliyorlar. Halbuki 3x1'e yani 3x1 mix insülin kullanıyorsanız dördüncüsü glajin olacağını, bunun adı 3x1 kısa etkili ve glajin olabilir. Glajin artık rahat söylüyorum çünkü dünyada bu konsensus haline geldi. Dolayısıyla bir zorlama var. Zorlama. İlla karışım vereceğiz, karışım ve çok daha yüksek insülin veriyorsun. Çok daha yüksek insülinin aterojen olma ihtimali var. Bugün insülin olmazsa evet hastalarımız komplikasyonlar olabilir ama yeni bulunan GLP-1'ler gibi veya SGLT inhibitörleri kadar koruyucu etkisi yok insülinin. Çok enteresan. Mesela kardiyovasküler hastalık açısından çok büyük UKPDS çalışması hala veriler devam ediyor. Niye istatistik anlamda çıkmıyor? Yoğun insülin başladığımız hastalarda. Yani şekeri düşürdüğünüzde her insana bir iyilik sağlamıyorsunuz aslında. Fizyopatolojiye hitap ettiğimiz ölçüde hastayı düzeltebiliyoruz. Ve Ramazan aslında bizim diyabeti düzeltmemiz için bizi hastayla buluşturan bir imkan sağlıyor. Evet, bu hasta da 46 yaşında bir hanımefendi, yine 12 yıl önce diyabet tanısı almış ama ben onu 17 yıl en azından kabul ederim. Fazla kilolu benim gibi ve bir dönem sekreterlik yapmış. Biz burada sekreterlik yapması bizi niye ilgilendiriyor? Aktivitesini öğrenmeye çalışıyoruz. Çünkü Ramazan'da oruç tutan birisi, böbrek fonksiyonları normal bu arada ama hafif retina hasarı var. Şimdi bu hafif retina hasarı varsa ama burada mikroalbüminerisi başlamış da olabilir. Retinopati ve nefropati bazen korele gidebilen iki komplikasyon. Çünkü burada böbreği normal izafi bir kavram. Çünkü böbrek yetersizliği, GFR böbrek yetersizliği 1'de 5 evresi var biliyorsunuz son dönemde böbreği. 1'de zaten GFR azalmıyor, artıyor. Ama normal değil ki 160'a çıkıyor mesela. Hiperfiltrasyon oluyor. Demek ki sorun var ortada. Hipertansiyon olsun diye olmasın. Evet, bu mix insülini kullanıyor. Analog olması güzel. Analoglar analog olmayanlara göre çünkü daha az hipoglisemi meydana getiriyorlar. Burada bu bilgi kıymetli ve kılavuz eşliğinde sizinle paylaşıyorum. Bir de hastaya bakıyorsunuz cesameti çok fazla. O zaman 3 çarpı 850 çıkaralım. Niye 850 çıkardı dünya bilmiyorum. Çünkü kanıta dayalı tıp adına 2000 miligramdan sonra metforminin etkisi azalmaya başlıyor. Bu enteresan bir delil ve bunu ben çok dünya toplantısında dinledim. Ve bu yani bunu benimsiyorlar. Çünkü bazen bir bulunmuş makaledeki bir belirteç ya o öyle bulmuştu ama biz böyle bulmadık diye değişmiyor. Buna rağmen tabii siz de hastanın cesameti yüksek diye 3 çarpı 850 veriyorsunuz. 2000'i geçtiniz. Ne oldu? Hedefiniz şekeri daha fazla düşürmekti. Hayır, siz metforminin toksik etkileriyle hastayı buluşturmuş oldunuz. Metformin hala tüm etkilerini bilmiyoruz. Metformin bugün bazı Kronos denilen uzun yaşam merkezleri tarafından da ele alınan bir preparat. Böyle çok az preparat var. Metformin bunlardan bir tanesi. Metformin aslında potensi yani kan şekeri düşürücü etkisi azdır. Çok az açlık şekerini düşürüyor. Her ne kadar o iddiayla buluşsa da. Sayın Hocam, süre hatırlatması yapmak isterim. Evet. Dolayısıyla ilaçların pliyotropik etkilerini de göz önüne almamız gerekiyor tedavide. Evet. Bakın burada A1C'si çok ayarlı değil. Kan basıncı da sistolde istediğimiz seviyede değil. Diastolik normalde. Çünkü bunları biz hep göz önüne almamız gerekiyor hastayı tedavi ederken. Bakın buradaki hasta tavsiyeniz ne olur diye bakacak olursak hasta illa oruç tutacağım diyor. Yine açlık şekeriyle yatmadan önceki şekerinin kabul edilebilir sınırlarda olmadığını görüyoruz. Bu benim için normal. Bunun gibi eğer hastalarınızın sık kan şekeri takip etmesini sağlarsanız bunun gibi paternler çok göreceksiniz. Yani karışım insülindeli hastaların şekerleri aslında ayarlanmıyor. A1C'si normalse daha da kötü. Demek ki o kadar hipoglisemisi var ki yakaladığınız hiperglisemilere karşılık o durumu kurtarıyor.
Ama hasta e, oksidan antioksidan sistemler açısından korkunç bir noktaya doğru gidiyor. Herhalde bu kişide ciddi bir eğitim yapmak ve ilaçlarını değiştirmek gerekiyor. Çünkü bu hastanın aslında bu haliyle oruç tutmaması gerekiyor. Ama hastaya şöyle diyoruz. Bakın risklerinizi hesapladığımızda sizin riskiniz 7 çıktı. Bu çok yüksek. Bununla tutmanız siz sevap beklerken günaha gireceksiniz. Hatta ben bazen Özgür ve Aslı'na diyorum ki bir sevap beklerken 2 günaha gireceksin. Bir, sana verilen vücudu kötüye kullandın. İki, çünkü bana geldin, ben de doğruyu söyledim sana, bana madem ki itimat ediyorsun. İkincisi, sen orucu tutmayarak bir fakir insanı yediğin gibi besleyecektin, onu da çalmış oldun diyorum. Evet. Hasta bazen düşünüyor ve etkili olabiliyor. Vaktimiz kalmadıysa burada bırakayım. Yoksa da tip 1 diyabet örneği var, ondan sonra başka bir şey yok. Hocam şöyle araya girerek hem arkadaşları bir şey yapayım. İki tane sorumuz var. Buyurun. Murat Durdu. Hocam demiş detemir olmayacak dediniz. Gebelerde gerektiğinde ne kullanılacak? Ha, tamam. Şimdi bu özel bir soru oldu. Evet. Tamam. Ben kendim yani anneme veya kız kardeşime yazmadığım ilacı hastama yazmıyorum genel olarak. Ben gebelerde bununla ilgili bir sürü çalışmalar yapıldı. Değişik sonuçlar bulanlar dahi oldu. Ben gebelere analog insülin yazmıyorum. Ama gebeye diyorum ki istersen bana her gün gelebilirsin. Hiç ben sıkılmam diyorum. Çünkü sen çok sıkı takip edilmesi gereken bir. Eğer seni sıkı takip etmezsek bebeğin der ki bana kötü davranıyor bu kadın, ben içeride kalmayacağım der, dışarı çıkar. Ama dışarı çıktığında nefes alamaz. Çünkü akciğeri gelişmemiş olur. Üstelik ağır bir bebek olur. Doğumu sorumlu olur. Bunu sağlamamız gerekiyor. Birinci saatte ve ikinci saat kan şekeri de çok önemli. O yüzden ben hastama şu an sadece bir firma bunu sağlıyor. Normal insan insülini ve NPH veriyorum. NPH yetmeyebiliyor, o zaman NPH'ı 2'ye çıkarıyorum. Yani hastayı multiple insülinize ediyorum. Şimdi tabii pompa kullananlar var. Pompa da şeyi sevmez. Normal insülini sevmez. Pompayı zaten ben yazamıyorum. Her hasta pompayı kullanamıyor. O türlü bir hastamız bile kullanamamıştı. Yani bu IQ ile de her zaman ilişkili olmayabiliyor. Çünkü diyabetlerin emosyonel gerçekleri de var. Her yönü değerlendirmek gerekiyor. Pompada ama analog kullanmak zorundasınız. Yoksa kristalize oluyor. Kristalize oluyor ve yolu tıkıyor. Hasta bu sefer hiperglisemiye giriyor. Ben NPH kullanıyorum ve insan insülini kullanıyorum. Humulin R. Evet. Ee, Ben de hem Osman hocamı da almış olalım. Yani bizim Osman Müftüoğlu'nun asistanıydım hocam Numune'de. Ha, çok güzel. O zamanlar tabii R ve MPH dışında da bir şey yoktu tabii bizim başladığımız dönemlerde asistanlıkta. Serdar Yeşilkaya Samsun'dan bir asistanımız. Hocam öncelikle teşekkür ederim. Kontrollü diyabeti olan hemoglobin A1C'si %8 civarında olan hastalarda genel yaklaşımımız nasıl olmalı? Oruç tutmak isteyenlerde hemoglobin A1C'ye göre bir kısıtlama yapılabilir mi dedi. Evet. Şimdi tek başına hemoglobin A1C'ye göre karar vermiyoruz. Mesela eğer hasta ben hipogliseminin farkına varamıyorum deseydi tipi bile önemli değil, sen oruç tutmamalısın diyebiliyorduk. Ama A1C 8 olunca 7,5'u geçtiği için risk. 9'dan sonra daha büyük risk. Ama mutlak tutamazsına girmiyor. Bu hastanın diğer belirteçlerine bakacağız. O Ramazan ayı kışa mı geldi, yaza mı geldi? Çünkü oruç tutma süresi değişiyor. O bir parametre. İşte ne iş yaptığı çok önemli. Kardiyovasküler hastalığı stabil mi, var mı, yok mu? Tek başına A1C ile karar vermiyoruz. Sonra alt alta yazıp topluyoruz. 6,5'un üzerinde çıkarsa tutamazsın diyoruz. Ben son şeyi alacağım ama hocam eklemelerim ve sizden ricalarım olacak. Arkadaş toplam sayımız hocam şey belirtmek için söyleyeyim 76 ile 82 arasında katılımcılarımız değişti. Muhtemelen teknik nedenlerden ötürü kopmalar 82 idi. 83 oldu bir ara. Öncelikle girizgahınızda aile hekimliğine verdiğiniz önem için çok teşekkür ediyorum tüm arkadaşlarım adına. Ee, Çok spesifik bir konu anlattınız ve gerçekten kendi adıma çok bilgili olmadığım bir konu. Ben kendim çok faydalandığımı söylemek istiyorum. Bir de sizden ricam bana WhatsApp'tan ya da mail yoluyla
risk skor tablosunu atarsanız arkadaşlarımızla paylaşırım ve Ramazan öncesinde bunu çıkartarak, çoğaltarak hastalarıyla risk skorunu rahatlıkla sağlayabilirler diye düşünüyorum. Eğer sizin için de uygunsa lütfen tip 1 diyabet örneğini de hep beraber dinlemek istiyoruz. Sonrasında gene bir iki ekleme yapacağım. Tamam. Pekala. Zaten bir vakamız var. Şöyle ki bu 39 yaşında. Tip 1 diyabetlerle ilgili anım şöyle. İngiltere'de bir toplantıdayız. Yanımda hastalarla birlikte oturuyorsunuz toplantıyı yaparken. Yanımda böyle 65 yaşında bir hanımefendi var. Aa dedim, konu da insülin olunca siz dedim ne zaman geçtiniz dedim haptan insüline filan dedim. Ben dedi 55 yıldır insülin kullanıyorum dedi. O zaman çok şaşırmıştım. Çünkü bizim 20 yaşında tip 1 diyabetli hastamız yoktu. Sene 2003. Ölüyordu Türkiye'de tip 1 diyabetli insanlar. Yani sağlıklı dönüşümden önce tip 1 diye 18 yaşın altındaki çocuklar babasının Bağkur borcunu ödeyemediği için insülin alamıyorlar ve ölüyorlardı. O yüzden biz o dönemde Türkiye Diyabet Vakfı ile Güneydoğu Anadolu bölgesi belki bazılarınız duymuştur diyabet destek projesini yapmaya çalıştık. Doğu'da Doğu Diyap adını aldı bu proje. Bizim bölgemizde GAP Diyap adını aldı. Hatta onu daha sonra Avrupa'da bir Avrupa Diyabet Çalışma Grubu toplantısında sunmuştuk. Şimdi çok şükür yani devlet koruması altında tip 1 diyabetliler. Benim de maalesef kalp krizi geçirmiş ve intrakardiyak defibrilatör kullanan tip 1 diyabetli 42 yaşında bir hastam bile var. Geçen İzmir Derneği'ye sordum. Onların 60 yaşında hastası varmış. Bunlara seviniyoruz. Yani başa baş tip 1 ve tip 2 diyabetli çalışması 2000'li yılların başında yapamıyorduk Türkiye'de. Yok çünkü tip 1 diyabetli yok yani erişkin çağa gelemiyor. Evet. Şimdi bu hasta 31 yıl önce tip 1 diyabet tanısı almış. Bakın yoğun insülin kullanıyor. Her öğünden önce aspart insülin kullanıyor. Glulusin de olabilirdi bu veya Listrol olabilirdi biliyorsunuz. A1C'si tip 1'lerde fazla görmediğimiz güzel bir değerde 7,8'de. Tabii biz tip 1'lerde 6,5'un altını daha çok istiyoruz. Amerikan Diyabet Cemiyeti 7'yi sınır alır. Hemen hemen dünyadaki tek otorite 7'yi sınır alır. Çoğu otorite 6,5'un altı alır ama yaşlılarda siz 7,5'a kadar normal kabul edin yine de. Çünkü A1C iyi hissettikçe hipoglisemi riskiniz artar. Hipoglisemi riski arttıkça yaşlıda kalp krizi riski artar. Evet. Hasta yine oruç tutmak istiyor. Fakat geçen yıl orucunu bozmak zorunda kalmış ve Ramazan'ın yani 3 günü oruçsuz geçirmek durumunda kalmış. Hastanın şekerlerine bakın dediğimizde önümüze şunu koyuyor. İftar öncesinde bakın diyor benim şekerim 72 ile 126 arasında değişiyor diyor. Bu mesela 90 yaşında 80 yaşında bir hasta olsa bu 72 bizi rahatsız etmeli. Çünkü her okuduğu rakam vücudun counter insülinler sistemi devreye girerek yani topun yere düştükten sonraki sıçraması olabilir. Ya bu aslında 65'e düşmüş sonra 72'deyken biz görmüş olabiliriz. Ve hasta da 65'i tam hissetmemiş olabilir. O yüzden yaşlı hastalarda bunu birazcık daha yukarılara yani 80-85'in altına düşmesin filan demek lazım. En uzun açlık döneminde. Bu tabii göreceli olarak daha genç bir vaka olduğu için içimiz daha rahat. 216 ile 252 arasında değişiyor. Ve hasta bu dinamizmi görüyor. Yani tek bir rakam olmadığını görüyor. Bu da eğitimin bir parçası. Sahur öncesinde ise bu rakam 144 ile 180 arasında değişiyor. Şimdi bu iki rakamı ben kırmızı yazmamın sebebi kabul edilebilir rakamlar olmadığından dolayıdır. Amerikan Diyabet Cemiyeti yatağa girerken 130'un hiç olmazsa üstünde olmasın diyor. Açlık kan şekeri de yine 130'un üzerinde olmasın. Tokluk kan şekeri de 180'in altında olmasın. Ameliyata girecekse 220'nin altında olmasın diye kabaca söylenebilir. Peki daha aşağısı daha çok güzel. Ama karşılığında hipoglisemi yaşamayacak bir hasta varsa çok güzel. Bunlar yani optimuma yakın rakamlar. Daha sürdürülebilir. Çünkü diyabet long run. Yani uzun koşu diyebileceğimiz bir durum. Bu hastaya ne diyelim? Oruç tutma. Bu keskin ifadeler hastayı size karşı yabancılaştırır ve hasta bir daha size Ramazan'dan sonra da gelmeyebilir. Onun yerine hastayla sohbet etmeyi tercih edin. Direkt sorularına cevap vermek yerine. O kendi kafasında düşünürse, onu sağlayabilirseniz işte o büyük bir kazanç haline dönebilir. İşte pompaya geçmek bir çözüm olabilir mi? Pompa daha az insülini, daha çok kan şekeri düşürmeyi, daha az hipoglisemiyi, daha az kilo alma riskiyle karşı karşıya hastayı bırakmasından dolayı çok fazla anılmaktadır. Diyabetlilerde dünyanın her yerinde.
evde şeker ölçümünü sadece iftar öncesi yap. Bu yanlış. Çünkü hangi hastanın nerede hata yaptığı farklıdır. Hipogliseminin çok değişik yerlerde olduğunu gördüğümüz hastalar da olabiliyor. Biz istatistik olarak iftardan önce en çok gördüğümüz yer diyoruz. Mutlak yer orası da değil. Herkes de o noktada hipoglisemi yaşamıyor. Veya haftada bir yaşıyor veya 2 haftada bir yaşayabiliyor. Burada herhalde hastanın yüksek riskli olduğunu söylememiz gerekecek. Peki bu risk ne? Tip 1 diyabet olduğu için bakın 1 puan almış. 10 yıl önce diyabetli olduğu için yine 1 puan almış. Arkadaşımızın sorusuna da kısmen cevap vermiş oluyoruz. Burada aslında. Daha önce haftada bir aşağı yukarı hipoglisemi geçirdiği için yine 1 puanı var. A1C'si 7,5 ile 9 arasında olduğu için 1 puan alıyor. Bazal bolus ve insülin pompası kullanan her iki gruba giriyor. Şöyle bir ifade kullanıldı yıllar önce. Bazal bolus dediğimiz şey 3x1 kısa etkili. Analog insülin etkisi çabuk başlayan ve tabii ki Lantus yani insülin glajen yani uzun etkili. Şimdi buna fakir hastanın insülin pompası diye isimlendirenler çıktı. Tam öyle olmasa da e, yoğun insülin tedavisi altında aldığınızı ifade etmeye çalışıyor. Ancak ikisine de 2,5 puan verilmiş. Burası da birazcık daha update edilecek. İnşallah o update'ler geldiği zaman son kılavuzda sizinle yine paylaşacağız. Bir başkası orta derecede bir iş yoğunluğu var ve geçen Ramazan'da yine sorun yaşamış. Bakın 9,5'a çıkıyor, altının üzerinde yine bu hastanın kesinlikle oruç tutmaması gerekiyor. Biz bu yıl bir kısmı COVID-19 döneminde yaptığımız yayınlardır. Bunların çok merkezli. Türkiye verileri de var ve aile hekim arkadaşlarımızdan da ciddi katkılar alabildik değişik yerlerden. Şimdi sizleri tanıdık ve çok daha büyük bir Türkiye verisi oluşacak inşallah. Dar kısaltmalarını internete girenler Diabetes'in Ramadan şeklinde göreceklerdir ve bu çok merkezli, çok ülkeli çalışmalarda dikkatlerini çekecektir. Burada değişik insülin rejimlerinin Ramazan'a etkisi değerlendirildi. Yani her insülinin aynı olmadığını ve buradaki başarılar bu yani küresel dünyada nasıl seyrettiği el alındı. Burada İngiltere'den çok ciddi bir şey var. Şunu söyleyeyim mesela biz tip 1 diyabet çalışmasında Türkiye'de tip 1 diyabetler İngiltere'de çalışmaya katılanlara göre daha az oruç tutuyorlar. İngiltere'deki Müslümanlar daha tip 1'ler daha fazla oruç tutuyorlar. Bu da bir epidemiolojik bir veridir. Fevkalade ilgi var. Dünya Sağlık Teşkilatı'ndan yine ilgili olan Fransız bir hanımefendi var. Avustralya'dan Kanada'ya kadar hemen hemen dünyanın her yerinde. Güney Amerika ülkeleri hariç pek çok yerden veri akmaya başladı ve yayınlar olmaya başladı. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün beni ağırladığınız için sana olarak teşekkürler. Sayın Hocam biz bu güzel sunum için aslında çok teşekkür ediyoruz. Bu arada iki hocamızın bir sorusu var. Diğer asistan arkadaşlarım var. Onları da soracağım ama Melike Hocam ve Latife Hocam Kongre Düzenleme Kurulu'nda olduğunuz için şimdiden eğer hocamızın programı uyuyorsa eğer 4-6 Haziran'da hocam sizi Ordu'da misafir etmek istiyoruz kongremizde. Programımızı İnşallah 4-6 Haziran 2026. Allah izin verirse hocam. Bunun dışında sizden bir ricam olacak hocam. Şimdi tabii biz kardiyoloji ekibiyle de çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Tabii bu tarz bilimsel toplantıları düzenleyebilmek için firma desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Firmalardan ilk gelen şey şu oluyor. İşte aile hekimliği uzmanları bu ilaçları yazamıyor. Biz kardiyolojide de birçok ilacı yazamamamıza rağmen farklı yöntemlerle firmalar bizim kongremize ve toplantılarımıza çok ciddi destekler verebiliyorlar. O yüzden o yöntemleri ben arkadaşlarımıza ileteceğim. Eğer mümkün olursa ilaçların ürün müdürlerine benim telefonumu verebilirsiniz. Ki bu toplantıları daha sık düzenleyebilelim diye. Bir diğer aldığım bir not vardı. Şimdi önce Melike ve Latife hocamın sorularını şey yapayım. Sayın hocam, Melike hocam sormuş. Detemir'in gebelik kategorisi B olmasına rağmen neden demiş. Bir dakika. Hı. Niçin Tamam. gebelerde önermiyorsunuz acaba diye bir sorusu var Melike hocamızın.
Tamam. Bu aslında bir uluslararası cevap var burada. Bir tanesi çok yakın bir gelecekte, yani bunu dünya otoriteleri tarafından katıldığımız bir toplantıda ifade edildi. Hanımefendiler, beyefendiler, çok yakın zamanda Detemir dünya piyasasından çekilecek dendi. Bir tanesi bu. Hani kişisel gözlemlerinizle siz hastanızda, yani ben Detemir'e kötü bir ilaç demiyorum. Ama daha iyisi varken hastalarımız en iyisine layık oldukları için daha iyisini veriyorum. Şimdi bu iki ilaç Lantus'la ilgili çok çalışma oldu. Bunlardan bir LAF çalışmasına ben katıldım. Dünya çalışmasıydı. 10 hastalık veri. O zaman Arjantin'den bir hekim burnunda kanama oldu. Acaba bu uzun etkili insülinden mi diye bütün advers etkiler bize de geliyordu yani. Çünkü bilinmedik bir ilaç. İşte hayvanlarda çok güzel sonuçlar alındı, modellerde acaba insanda ne olacak diye. Çok arası çok açılmayacak şekilde de Detemir çalışmasına katıldım. 10 hastalık. Ama merkezim iyiydi ve ben Türkiye'de iyi insülin yazan hekimlerden birisiydim. Candiğer Yılmaz Hoca gibi Ege'den. Çünkü şeker düşmediğini gördüğümüz zaman, o zaman elimizde DPP-4'ler yok, GLP-1 analogları yok, SGLT2 inhibitörleri yok. Ondan sonra şimdi mesela benim en az %33 oranında insülin yazmam azaldı. Çünkü SGLT2 inhibitörü kullanan hastalarım 4x1'den sadece 1x1'e düşüyorlar. Ciddi insülin ihtiyacını azaltıyor. Şunu gördüm, Detemir verdiğim hastalarda %10 ila 20 oranında benim hastalarımda ben istediğim sonucu elde edebiliyorum. Ve bazı hastalarım hem sabah hem akşam Detemir yapmak zorunda kalıyorlar, NPH gibi. Ama böyle bir duruma ihtiyaç duyan Lantus hastalarım, glajin hastalarım daha az. Bu benim kişisel gözlemlerim. Ama çok sayıda insülin yazdığım için, yani bunu bana işte dünya otoritelerine bir başkası başka bir şey söylese bile ben hastamda bunu görmeyince bunu yapmıyorum yani. Gebede de dediğim gibi glajin de yazmıyorum ben. Çünkü analog. Yani dediğim gibi anneme yazmadığım, kız kardeşime yazmadığım bir ilacı yazmıyorum. Guideline'larda olsa bile mi? Guideline'larda olsa da bile. Çünkü guideline'lar NPH yazmanız yanlış demiyor. Tamam. Bunu bu şekilde ifade edeyim. Burada kişisel bir şey yok Detemir'le ilgili veya firmayla ilgili, ama yakın bir gelecekte Detemir zaten hastalar yazdığınızda bulamayacaklar. Evet. Latife Merve hocamın bir sorusu var. Sayın hocam, sabit doz kombinasyon tabletleri kullanan hastalarda doz zamanlamasını iftar sahur şeklinde mi bölerek mi yoksa tek öğünde vermek mi daha güvenli, kılavuzlara ve sizin klinik tecrübelerinize göre demiş, teşekkür etmiş. Ben teşekkür ederim. Müşahhas bir ilaç var mı acaba? Çünkü mesela bu bazen metformin sülfonleri kombinasyonu veya bazen DPP-4 metformin kombinasyonu şeklinde olabiliyor. Latife, Hocam, evet buyurun. affedersiniz araya girdim. Buyurun. Hocam DPP-4 metformin olabilir mesela. Hani klinik pratikte de çok sık karşılaştığımız ajanlar oluyor. Tamam. Mesela şimdi bunlardan bir tanesi 2x1 kullanılıyor. Vildagliptinli olan mesela, değil mi? Galvusmet var. Başka piyasada ismi var mıydı? Var belki. Evet hocam. Ama bir tanesi daha var. Onu da bölüyorlar. O şekilde kullanıyorsunuz. Yoksa aslında günde tek doz kullanılacak. Mesela sitagliptin 100 miligram. Ama Evet. metformini ülkemizde yok. Ama iddia şuydu. 2000 miligramlık tekli metformin vardı. Özelliği ne? Daha az mide bulantısı yapıyor. Ağızda daha az metalik tat meydana getiriyor. Daha iyi hasta oyuncu var diye dünyada piyasaya çıkarken ülkemizde bu pek bir rağbet görmedi. Öyle olunca da böldüler. Şimdi genelde metforminle ve DPP-4'te doz ayarlamasına ihtiyaç duymuyoruz. Bu ilaçların, yani incretin-mimetik diye ifade edilen ilaçların her ne kadar tam GLP-1 olmasalar da, ama beraber yazılamıyorlar. Aynı ACE inhibitörleri, ARB inhibitörleri beraber yazılamadığı gibi. Ee, Burada doz ayarlamasına ihtiyaç duymuyorsunuz. Bir kere bunu söyleyeyim size. Yani sahurda da veriyorsunuz, iftarda da veriyorsunuz. Fark şu: açken bunlar şeker düşürücü özellik göstermiyorlar. Yani hasta açken insülin yapıldığında şekeri düşer. Hasta açken sülfonürü aldığında şekeri düşer. Ama metformin ve DPP-4 şekeri genelde düşürmüyorlar. %0 mı bu oran? Hayır. Neden? Çünkü tıp %0 değil. Bir. İki,
Mesela ben bazı reaktif hipoglisemili hastalarda veya birinci saatte kan şekeri çok yüksek olan hastalara metformin verdiğimde klinik gözlemim şu oldu. Hastaya fazla geliyor metformin. Çok daha düşük dozlara ihtiyacım var ve o birinci saatteki hasarlı endojen insülin salınımına yetişmeyebiliyor. Hasta insülin direnciyle reaktif hipoglisemiyi beraber yaşayan çok erken bir diyabetli. Böyle diyabetler var. Yani diyabet aslında sabahleyin kalktığında her hastada 300 şekerle uyanmıyor. Aslında hastada diyabet var, kimse farkında değil. Çünkü birinci saatte diyabeti var. Birinci saatte şeker ölçülmediği için atlanıyor. Bununla ilgili çalışmalar oldu. Hatta ultrajet hızda insülinler piyasaya çıktı. Ancak bu şu anlama gelmiyor. O insülin mevcut insülinlerden daha iyi değil. Onun hitap ettiği hasta grubu var. Ben açıklayıcı olabildim mi bilmiyorum. Evet hocam, Hocam teşekkür. çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Kanal editörümüzün bir mesajı var. Ders tekrarına Kahset TV 5. kanal üzerinden ve aynı zamanda Kahset mobil üzerinden ya da kahset.com üzerinden erişim sağlanabilir. Ders sürekli tekrar edilecek hocam TV5'te. Global dinleyicilerimiz için İngilizce altyazılar bir gün sonra otomatik olarak yüklenecek. Sayın hocalarımıza teşekkürler sunmuş Kahset Haberler. Birçok teşekkür var hocam. Mesajları şöyle aşağı doğru. Sayın hocam, diyabetli hastalarımıza Ramazan'da egzersiz planlamasını zamanlama açısından nasıl öneriyorsunuz? İftar sonrası egzersiz e, konusunda bir sorusu var arkadaşımızın. Evet, bu çok değerli soru için teşekkür ediyorum. Egzersiz olmadan olmuyor. Aslında diyabette ilaç değiştiremediği o yaşam şekli değişikliği. Bir, ondan sonra doğru beslenme. Adı doğru beslenme olmalı. Diyet çünkü ürkütücü, tırmalayıcı, rahatsız edici ve başarısızlık kokuyor. Ve üçüncüsü de egzersiz. Ama ben bu üçünü yapmama rağmen şekerim hala yüksek veya çok oynak. Demek ki size ilaç lazım. Aslında böyle başladı her şey. Peki ama bunlar zaten işe yaramıyor, ilacım var benim, o zaman yapmayayım mı diğerlerini diyenler zaten sınıfta kalıyorlar. Yani ilaçlara daha fazla kilo alıyorlar mesela. Özellikle insülin başladığımız hastalar tutamıyorlar kendilerini. İştahlar açılıyor. Anabolizan etkili. Bir vali yardımcısının eşine yazmıştım Özgür Bey. Tabii hep defansla karşılaştığımız için insülin ile ilişkili olarak, ama dedim merak etmeyin sayın valim dedim. Eşiniz daha güzelleşecek dedim. Çünkü bu anabolizan bir hormon dedim. Atletler bile kullansalar, hipoglisemiye girmeseler daha hızlı koşarlar. Ne bekliyorsun dedi oğlum, yaz yaz dedi. Böyle bir insülin macerası. Şimdi bir tanesi bu kılavuzlara da girdi. Yani hem 2016 hem de 2021 kılavuzunda şöyle bir şey var. Teravih namazı. Tabii biz hastalara namaz kılın demiyoruz. Burada çok ince ve hassas bir şey var. Zaten çalışmalar da uluslararası randomize çift kör olamıyor. Çünkü hassas bir konu. Hem dinimizde ruhban sınıfı yok, hem sen oruç tut, sen tutma da görelim bakalım, sizi başa baş karşılaştıralım, yapamıyorsunuz. Ama o biası ve gözlem çalışma, İbn Sina da gözlemlerle çalışma yapıyordu biliyorsunuz. Ama gözlem çalışmasındaki o biası ve istatistiki anlam artırabilmek için bir, o ülkede single center almıyoruz. Çok sayıda merkez dahil oluyor. İki, çok merkezli çalışmalar yapıyoruz. Üç, Afrika'dan da var çalışmalar. Zengin ülkelerden de var. Çünkü zengin ülke dediğimiz zaman SGLT2'ler çok kolay yazılıyor, ama Libya'da, Tunus'ta belki SGLT2 endikasyonu olmasına rağmen oradaki meslektaşımız yazamıyor. O zaman da neyle neyi karşılaştıracağınız ortaya çıkıyor. İşte bu harmanı yapabilmek için çok merkezli, çok ülkenin dahil olduğu çalışmalar yaparak ilerliyoruz. Evet, kılavuzlarda yazılan şey teravih namazı. Hastaya şöyle diyorsunuz. Hasta zaten genelde dini kaygıları ve hassasiyeti olan bir insan. Teravih namazları kılıyor muydunuz siz? Evet hocam, hiç kaçırmam. Güzel. Bak, sen bu iftardan sonra kan şekerin zaten çok yüksek gidiyor. Evet hocam, hiç dayanamıyorum. Hepsini temizleyip süpürüyorum. Ondan sonra hiçbir şey kalmıyor. Sünnetliyorum yani tabağımı diyor. Öyle yapma diyoruz. Gene tabağını sünnetle, ama mesela teravihden sonra ne yediğini soruyoruz. Teravihden sonra da şunları yediyoruz. Bu arada o teravih kaslardaki insülin direncini bir miktar alıp götürüyor.
Teravih prayer diye makaleler bulabilirsiniz. Guideline'larda da yazılı. Peki bu nasıl? Hafif orta arası bir egzersiz ama. Tabii şimdi bu egzersizin Ramazan'dan önceki klasik egzersizle tam eşdeğer olduğunu söyleyemeyiz. Ama hiç yoktan iyidir. Şimdi tabii hastalar eğer egzersizi iftarla sahur arasına değil de sahurla iftar arasına kaydırırlarsa, mesela bunda işten geldikten sonra yaparlarsa ve iftardan hemen önce yaparlarsa bu hastanın hipoglisemi geçirmeleri, hipoglisemiden dolayı değil de belki kafalarını düşüp kaldırım taşına vurarak bir intrakraniyal hemorajıyla karşı karşıya kalarak ortaya koymaları söz konusu olabilir. Evet, Hocam iftardan sonra öneriyoruz. son bir Ama hiç kimseye namaz kıl demiyoruz. Yani orada o hassas çizgiye dikkat edelim. Hastalar zaten siz devamlı hastalar olduğu için onu kendilerine ifade edebilirsiniz. Son bir soruyla izniniz olsa kapatacağım hocam. Merhabalar demiş arkadaşımız. Koroner arter hastasıyım. 1,70 santim boyum, 85 kiloyum. Hipoglisemi ataklarım oluyor. Açlık, kan şekeri ve tokluk şekerlerim hep standart sınırlarda. Hemoglobin A1C'm 6,0. Acaba GLP-1 analogları kullanmamda bir sakınca var mıdır? Ya da sizin öneriniz nedir demiş. Evet. Beden kitle indeksi neydi? Ee, e, Pardon hocam. Hemoglobin A1C'm 6 demiş. Peki beden kitle indeksiyle bir şey var mı? Kilo boy? 170'e hemen şimdi tekrar 170 boy. Tekrar sohbet kısmında son sorulardaydı. Kaydırdım onu şey yapamadım. 170 boy demiş. 85 kilogram evet. Pekala. Fazla kilo. 29,5. Evet. 9,4 oluyor hocam. Evet. Şimdi ben GLP-1'ler evet yani çok böyle tabii mucize ilaçlar olarak gözüküyor ama keşke hiçbir hastaya ilaç yazmadan, bunu çok seviyor hastalar böyle söylediğim zaman. Tamam diyorlar, bundan sonra kafamızı duvara vur desem bile vururuz senin diyor, vururuz diyorlar yani. Bu tabii hekimi bağlamak için de yani hekimle hasta arasındaki ilişki için de çok önemli. Keşke hiç ilaç yazmadan size hizmet edebilsek ama mümkün değil. Bu çok önemli. Noktalı virgül ama mümkün değil. Bir. İkincisi şekeri düşüren her ilaç yeterli olmuyor. Mekanizmaya bizim etki etmemiz lazım. Bu çok önemli. Şimdi üçüncüsü de ben böyle birisi gelen bir hastaya her şey yapıldı mı? Yani ben yeterince egzersiz yapıyorum. Ben yeterince besinlere dikkat ediyorum. Diyebiliyor mu? Bunları demeden ilaçları hani kestirmeden gitmeyi ben önermiyorum. Yani savurgan ilaca gitmeyelim derim. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela çok çalışmalar yapılıyor ve acayip veri elde ediliyor. Mesela GLP-1 kullanan bazı hastalarda bir ara intihar girişimiyle ilgili bir korku oluştu. Şimdi bu neden olabilir? Şimdi biliyorsunuz dozlar farklı. Obezite için kullanılan dozla bazılarında, diyabet için kullanılan dozlar farklı. İştah hala çok iyi bilmediğimiz bir alan. Beyne giren ilaçlar, bu hücrenin beyni de olabilir. Avendia'da hücrenin beynine girdikten sonra ölümleri artırmaya başladı. Yani beyne girdiğiniz zaman işler karışıyor. Bu DNA'da olabilir, beynin içerisindeki merkezlerde olabilir. İlk çıkan benim ihtisas yaptığım yıllarda, hatta o zaman endokrin hemşiremiz çok kilolu bir, sevimli bir hemşireydi. Niye kullanmıyorsun artık izomerisi dediğimde, biliyor musun dedi, birisi bana atla şuradan diyor. 5. kattan kendimi atlamak istiyordum. Bir gün beni kimse görmeden atlayacaktım neredeyse. O yüzden bıraktım ilacı demişti. O da yine santral etkiydi. Evet, bizim bir santral etkiye ihtiyacımız var. Ama hastalarda şunu belirlememiz gerekiyor. Bu ilacı gerçekten vermeli miyim? Vermezsem daha kötü olur mu? Bu çok önemli. Şimdi mesela bugün eskiden Özgür Hocam ben diyabeti anlatırken bir hastaya metformin, insülin, aspirin, statin bunları vermiyorsanız nedeniniz olmalı diyordum. Şimdi ise hastalara metformin, GLP-1 analogları veya DPP-4 inhibitörleri, SGLT2 inhibitörleri,
aspirin ve statin diyorum. İnsülini ise acaba neden vermek ihtiyacı duydun diye soruyorum ama diyor ki meslektaşım bana açlık kan şekerini düşüremiyorum. Tamam, haklısın. Açlık kan şekerini en iyi insülin glajını düşürüyor şu anki bilgilerle diyorum. Fakat komplikasyonlara dikkat etmek lazım. Mesela bir aile hekimi, tip 2 diyabetli bir hastam var. Ondan sonra daha sonra bir de şizofreniye yakalandı. Bunu niye söylüyorum? Çünkü şizofrenide kullanılan ilaçlar ağır antipsikotikler ve ağır antipsikotikler aynı zamanda insülin direnci yapıyor. Hatta bazıları diyabetojen diye üzerinde yazar. Bildiğiniz ilaçlar. Şimdi bir taraftan insülin direncini pompalayan ilaçlar alırken bir taraftan da kendisine tabii biraz da göbekli olmaya başladı. Aynı zamanda Gaziantep'li. Yemeği hala seviyor. Üstelik İzmir'de yaşamasına rağmen. Yani hem deniz börülcesini yiyor hem de ötekileri yiyor. Beraber götürüyor. Şimdi ben bu hastaya GLP-1 analoğu yazmak istedim ama yazamadım. Neden? Geçmişte pankreatit atağı geçirmiş. Sonra damar sertliği için pioglitazon yazmak istedim, yazamadım. Neden? Çünkü babasında mesane kanseri var. Dolayısıyla ilaçları verirken Hipokrat'ın değişmez, tıpta hala çok kıymetli olan bildiğiniz önce zarar vermeyi göz önüne almak lazım. Şimdi hiperglisemiye eğilimli prediyabetik A1C artı reaktif hipoglisemisi olan bir kişide belki glikobay öncelikle denenir. Çok iyi ve uyum sağladığı, sevdiği yemekleri nasıl tüketeceğini anlatılan bir diyetisyenle işbirliği yapılır. Yol alınamazsa o zaman belki düşünülebilir. Öteki türlü hemen atlamam yani yazmak için. Firmalar çok mutlu olurlar yani yazarsak ama beklememiz gerekiyor. Yine bir başka şey maküler ödem. Diyabette zaten riski var ama maküler ödem de meydana gelebiliyor bazen GLP-1 analoglarında. Dikkat etmemiz lazım. Zaten MEN grubunda veya tiroidin medüller kanseri olanlarda kontraindikedir. Onunla ilgili de unutmamamız gerekiyor. Evet, Sayın Hocam, çok güzel 1,5 saat geçirdik. Zaman da sarktı, farkında değilim. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Orduyla olmak çok güzel. Evet, İnşallah yüz yüze de oluruz. inşallah hocam ben ona inanıyorum canı gönülden ve planlayacağız. Sizin programınızda da uyarsa ben tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel akşamlar. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Ağzınıza sağlık hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, saygılar, sağ olun. Bir mukabele.